Salvador Dali tablosundan fırlamış gibi duran bu ev, zamanında dünyanın en zengin kasabasının bir parçasıydı. Peki nasıl oldu da bu hale geldi dersin? İyi taş. Her şey sıradan bir işçinin doğru zamanda doğru yerde olmasıyla başlar. Nisan 1908'de bir akşam, Nambiyalı bir demiryolu işçisi raylardaki kumları temizlerken loş ışıkta parlayan bir taş görür. Heyecanla taşı Alman amiri Augustus Stah'a götürür. Amiri taşın değerini hemen anlasa da emin olmak ister. Kontrol etmek için saatinin kristalini taşla çizdiği rivayet edilir. Daha sonra taş bir jeolog tarafından incelenir. Jeolog Stah'ı doğrular. Elmastır bu. Stah, astımı nedeniyle 1907'de demiryolu çalışanı olarak Almanya'nın Güneybatı Afrika'sına gelmiştir. Demiryolu şefi olarak görev yapmaktadır. Luderitz'ten Ağustos'a kadar olan demiryolu hattının kum birikintilerinden temizlenmesinden sorumludur. Bölgeye geldiğinden beri emrinde çalışan yerli işçileri gözlerini dört açmaları konusunda uyarmaktadır. Ve nihayet beklediği gün gelmiştir. Alman amir hemen arama ruhsatı için başvurur. Alman hükümetine haber zaten çoktan uçurulmuştur. Kısa süre sonra bölge elmas arayanların akınına uğrar. Elmas keşfi haberi adeta bir virüs gibi yayılır. İnsanlar tasını tarağını toplayıp bölgeye akın etmeye başlar. Raylardan başka hiçbir şey olmayan bu ıssız çöl, çok yakında beklenmedik bir lüks cennetine dönüşecektir. Yakınlardaki liman kasabası Luderitz neredeyse bir gecede boşalmıştır. Umutlu elmas avcıları at sırtında ve develerle at arabaları ve öküz arabalarıyla hatta bazıları yürüyerek Kolmanskop'a akın etmektedir. Öyle ki bazı bölgelerde elmaslar çöl yüzeyinde açıkta dağılmış halde durmaktadır. Elmaslar ay ışığında bile görülmektedir. Tarihi fotoğraflar insanların elleri ve dizleri üzerinde kumda sürünerek elmas topladığını gösteriyor. İşler çığırından çıkınca Eylül 1908'de sömürge yöneticileri bazı önlemler almak zorunda kalır. Kolmanskop'u da içine alan elmas bakımından zengin toprakları yasaklı bölge ilan ederler. Ayrıca maden arama haklarını Berlin merkezli tek bir şirketin tek eline verirler. Kasaba 1912 yılına gelindiğinde yılda 1 milyon karatla dünyanın toplam elmas üretiminin %12'sini üretiyor olacaktır. İlk elması bulan işçiye gelince elbette hiçbir şey alamaz. Afrika'da bir Alman kasabası. Hemen Alman topraklarından inşaat malzemeleri getirilir. Elmas cevheri bölgeye Alman mimari tarzında bir kasaba inşa edilir. Her şey geleneksel Alman tarzındadır. Taş evler, hizmet binaları, okul, polis karakolu, konser salonu, geniş mağazalar, fırın, kasap, limonata fabrikası, spor salonu, marangoz, halka açık oyun alanı, yüzme havuzu, dondurmacı, bowling salonu. Kolmanskop, Güney Yarımküre'deki tek X-ray cihazına ev sahipliği yapan iyi donanımlı bir hastaneye bile kavuşmuştur. Dünyadaki damıtılmış deniz suyundan elektrik üreten iki santralden biri bu şatafatlı kasabayı aydınlatmaktadır. Önceleri ıssız tren rayları ve çöl kumundan başka hiçbir şey olmayan bölge, şimdi zengin maden yetkililerine eğlence imkanı bile sunan canlı bir Alman kültür merkezi haline gelmiştir. Şampanyalar, kaliteli sofralar, at yarışları, görkemli festivaller. Çorak çölün ortasında gösterişli partilerin yapıldığı şatafatlı bir hayat hayal etmek oldukça zor değil mi? 400 kişinin yaşadığı Kolmanskop'un o dönem dünyanın en zengin şehri olduğu söylenmektedir. Ancak bu zenginliğin tadını çıkaranlar sayıları çok daha fazla olan yerli işçiler değil, Alman ailelerdir. Almanlar için alışık olmadıkları bu coğrafyaya tanıdık üslupta evler inşa edilmiştir. Bu evleri şiddetli kum fırtınalarına dayanıklı olacak şekilde tasarlamışlardır. Kolmanskop'un daha varlıklı aileleri daha iyi korunmak için tepelerdeki en yüksek evleri talep etmektedir. Yani anlayacağın bir avuç olmalarına rağmen kendi aralarında bile hiyerarşinin gelişmesi çok zaman almamış. Para ve güç sarhoşluğunun da etkisiyle elmas sarayları olarak bilinen bir dizi lüks villalar türer. Bu evlerin en görkemlisi savaştan sonra bir elmas şirketi işleten Teğmen Hans Gorke aittir. Ev kasabanın çok üzerinde kum fırtınalarına karşı en korunaklı yerde konumlanmaktadır. Ne var ki Teğmen her şeyin üzerinde adeta bir tahtta yaşamanın ayrıcalığını yalnızca 2 yıl tatmış, sonra Almanya'ya dönmüştür. Kasabada bunun dışındaki evlerin sonu ne yazık ki yaklaşmaktadır. Almanlar neden orada? Kolmanskop adı Johnny Coleman adlı bir nakliye sürücüsünden gelmektedir. Yüzyılın başında yani henüz demiryolu inşa edilmemişken Coleman öküz arabasıyla mal taşıyıcılığı yapmaktadır. Çölde şiddetli bir kum fırtınasına yakalanınca öküz arabasını terk etmek zorunda kalır. Onun mahsur kaldığı yer sonraları Kolmanskop'a dönüşecek olan adını alır. Coleman's Hügel yani Coleman Tepesi. Peki Afrika topraklarının güneyinde ne işi var bu adamların?
Üstelik kasabalara adlarını verecek kadar yerleşik olan bu güçleri nereden geliyor dersin? Günümüzdeki Namibya devletinin toprakları 1884 ile 1919 yılları arasında Alman İmparatorluğu'nun sömürgesi durumundadır. Bu dönemde Alman Güneybatı Afrikası adını taşımıştır. Alman Güneybatı Afrikası'nın temelleri yine bir tüccar olan Adolf Lüderitz'in inşa edeceği istasyon için Bismarck'tan koruma talep etmesiyle birlikte atılır. Afrika'da neredeyse önemli hiçbir sömürgesi bulunmayan Almanlar, sömürge savaşlarında geri kalmış olmanın telaşına kapılmıştır. Avrupa dışında yerleşebildikleri tabiri caizse tek müsait yeri sömürgeleri ilan ederler. 1884'te bölgede kurulan yerleşimler Almanya'nın himayesi altına alınır. Berlin Konferansı ile topraklar resmi bir statü kazanır. O zamanki yönetim Almanya'dan gelenleri yerlilerden zorla alınan topraklara yerleştirmeye başlar. Yerli halk üzerinde eşitlikten ve adaletten uzak politikalar uygulanmaktadır. Kölecilik başlamıştır. Tarıma müsait toprakları alan Almanlar ayrıca bölgede bolca bulunan elmasları kontrol etmek üzere madenlere de el koymaya başlarlar. Avrupalı yerleşimcileri üste tutan bir yasal sistem hazırlanmıştır. Bu politikalar sebebiyle halkla giderek kötüleşen ilişkilere önlem olarak koruyucu birlikler gönderilir. Yerli halkı ciddi bir tehdit olarak görmeye başlayan koloni yönetimi büyük soykırımlar gerçekleştirir. İsyana kalkışan dönemin yerlileri, Herero ve Nama halkları, mülksüzleştirme, sınır dışı edilme, zorla çalıştırılma ve ırk ayrımcılığına maruz kalırlar. Burası artık Afrika çöllerinin ortasında küçük bir Almanya'dır. Kanlı elmas. İnsanoğlunun belki de en özel anlarına eşlik eden bu taşın çoğu zaman kanlı ve karanlık yollardan geçtiğini biliyor musun? Elmas, doğadaki en sert ve en değerli madenlerden biri. Elmas yerin yaklaşık 150 kilometre derininde, yüksek basınç ve yüksek sıcaklık koşulları altında oluşur. Bu koşullar altında karbon kristallenmeye başlar ve karbon atomları elmasın nadide yapısını oluşturur. Afrika kıtası elmas bakımından oldukça zengindir. Şöyle örnekleyeyim, dünyadaki elmas madenlerinin 2/3'inin Afrika'da olduğu biliniyor. Akıllara iki soru geliyor. Kara kıta elmas bakımından neden bu kadar zengin? Ve bunca zenginliğin içinde bu yokluk ve çatışmayı neden yaşıyor olabilirler? İlk sorunun cevabı basit. Afrika'nın elmas bakımından bu denli zengin olmasına tektonik hareketler sebep olmaktadır. Kıtanın altındaki dünyanın en büyük tektonik levhalarından biri olan Afrika levhasının huzursuzluğu kıtayı elmas madenine dönüştüren şeydir. Levha hareketlerinin yarattığı basınç Afrika'yı elmas bakımından en zengin kaynak yapar. Gelelim ikinci soruya. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 26.000 kilogram elmas çıkartılmaktadır. Bu elmasların çok yüksek bir kısmının kaynağı Afrika toprakları. Böylesi bir doğal güzellik bir kıta için çok değerli gibi gözükse de işin aslı elbette öyle değil. Afrika kıtasında yaşayanların çoğunun hayatı elmas sömürgeciliğinden dolayı çatışma ve şiddetle geçmektedir. Filmlere konu olan, hatta isim olan kanlı elmas tabiri de bizzat bu topraklarda doğmuştur. Afrika'nın karışık siyasi yapısının, huzursuz ve karanlık sosyal yaşamının ardında bu parlak taşlar yatıyor. Elmas bakımından zengin Afrika ülkelerinde yaşanan iç savaşların ve devletler arası savaşların batılı elmas şirketleri tarafından finanse edildiği yönünde kuvvetli iddialar bulunmakta. Yani bu dev şirketlerin doğrudan ya da dolaylı bir şekilde iç savaşları desteklediğini, birbiriyle mücadele eden her iki örgüte de silah desteği sağladığını düşünebilirsin. Öte yandan devlete karşı ayaklanan grupları finanse ederek bölgedeki elmasları ederinden çok daha düşük bir fiyata aldığı pek çok kez dile getirilen bir gerçek. Yani geri kalmış Afrika halkları birbirini öldürürken Avrupalılar onların cephanelerini doldurup ceplerini boşaltıyorlar. Kolmanskop'un düşüşü. Kasaba, 350 Alman sömürgeci ve Ovambo etnik grubuna mensup 800 sözleşmeli işçiyi barındırdığı 1920'li yıllarda gelişiminin zirvesine ulaşmıştır. Ancak elmasların çölde kum gibi parladığı zamanlar artık geride kalmıştır. Yeni bulunan zenginlikler hararetle kullanılınca Kolmanskop için kaçınılmaz son gelir. 1928'de kasabanın 270 kilometre güneyinde Orange Nehri yakınlarında yeni bir elmas yatağı keşfedilmiştir. Bilinen en zengin elmas yatağıdır bu. Tarih tekerrür etmektedir. Kasabanın sakinlerinin çoğu evlerini ve eşyalarını geride bırakarak güneye doğru akın etmeye başlar. Yeni elmas yatağının keşfedilmesiyle başlayan süreç kasabadaki madencilik faaliyetlerinin son bulduğu 1950'ye dek sürer. 1956 yılına gelindiğinde ise kasaba tümüyle terk edilir. Daha verimli madenler bulan insanoğlu vaktiyle bu uğurda kucağına koştuğu kasabayı aynı hızla terk etmiştir. Yani Kolmanskop tüketilip çöpe atılmıştır. Elbette doğa onu geri dönüştürene kadar.
Kısa süre sonra rüzgar ıssız sokaklarda, kırık pencerelerde ve açık kapılarda fısıldamaya başlayacak. Yıkılan yapılar ve parçalanan iş makineleri yavaş yavaş yaklaşan çöl kumlarına yenik düşecektir. Bu toprakların geçmişine tanıklık eden son kalıntılar çöldeki mezarlarında belki de son ziyaretçilerini ağırlıyor. Gömülen şehir. Bir zamanlar varlıklı insanlar için kurulan, kimilerini de sıfırdan zengin eden Kolmanskop, maden rezervi tükenince adeta kaderine terk edilir. 1980'de madencilik şirketi CDM yani bugünkü adıyla Nambet tarafından binaların birkaçı restore edilip bir müze kurulunca yıkılan kasaba turistlerin ziyaretine açılır. Ancak bölge halen Namib Çölü'nün kısıtlı bölgesinde yer aldığından dolayı turistlerin şehre girebilmesi için özel izin gerekmektedir. Bu girişim bölgeyi ziyaret eden turistlere doğa tarafından yeniden ele geçirilen coğrafyanın gerçeküstü manzaralarını izleme ve fotoğraflama fırsatı sunuyor. Sömürge sisteminin hüküm sürdüğü karanlık tarih ise bu estetik fotoğrafların arkasında saklanıyor. Bölgedeki kurak iklim geleneksel mimarinin yıllardır korunmasını sağlamış. İşçileri boş kavanozlar ve bir kürekle elmas bulmaya gönderen yöneticilerin ve maden mühendislerinin evleri. İşte o evlerin yeni sahipleri çöl kumları. Bazı pencerelerden görülen tek şey 55 milyon yıllık ömrüyle dünyanın en yaşlısı olan Namib Çölü'dür. Bu çöl şüphesiz birçok kasabanın yükselişine ve düşüşüne tanıklık etmiştir. Kolmanskop onlardan yalnızca biri olmalı. Evlerin duvarlarındaki parlak boyalar, çiçekli duvar kağıtları zaman ve doğa tarafından yavaş yavaş soyulup atılmış. Bu binaların içi çöl tarafından geri kazanılmış durumda. Bu kum tepeciklerindeki tek pürüzler, ziyarete gelen turistler veya bölgede koşuşturan sürüngenlerin izleri. Vaktiyle kasabanın en korunaklı tepesine inşa edilmiş olan Teğmen'in evi ise hakkını vermiş. Özünü neredeyse tamamen korumuş olan ev bir müzeye dönüşmüş ve ziyaretçilerini ağırlıyor. Uzun zamandır kimsenin yaşamadığı Kolmanskop pek çok filme ev sahipliği yapmış. Şimdilerde bu kasabada dolaşmak, Salvador Dali tablosuna adım atmak gibi olmalı. Kolmanskop, bizlere bu gerçeküstü kalıntılarla insanlığın yok etme gücünü ve dünyamızın ne kadar hızlı değişebileceğini hatırlatıyor. Kasaba, üzerini usulca örtmeyi sürdüren çöl kumları tarafından tümüyle yutulmadan evvel belki de son ziyaretçilerini kabul ediyor. O can alıcı soruya geçmeden önce, eğer buraya kadar izlediysen abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsan sevinirim. Peki sen, çölün içinde tümüyle kaybolmadan önce bu tarihi kasabayı ziyaret etmek ister miydin?